Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere veri yapılarında diziler konusunu anlatacağım. Tek boyutlu diziler. Diziler en temel veri yapısıdır. Bellekte aslında ardışık bir şekilde tutulurlar. Her bir hücre bir diğer hücrenin peşinde şeklinde bir bütün olarak tutulurlar ve homojen yapıdadırlar. Yani bir tam sayı dizisi ise hepsi tam sayı dizisidir. Bir karakter dizisi ise bütün hücrelerinde karakter vardır. Homojen bir yapıya sahiptir. Diğer en önemli özelliği sabit boyutludur. Yani dizinin boyutu uzunluğu genişletilemez. Genişletmek için yeni bir dizinin oluşturulup eleman eleman kopyalanması lazım. Yine aynı şekilde dizinin boyutu azaltılamaz. Yine daha küçük boyutlu bir dizi oluşturulup eleman eleman kopyalama şeklinde bu süreç işleyebilir. En temel veri yapısıdır ve en aslında önemli veri yapısıdır dizi veri yapısı. Birden çok elemanı tutabilmek için iyi bir aslında koleksiyondur, taşıyıcıdır. Tabii ki dizinin en büyük avantajı anlık erişime sahip olmasıdır. Çünkü e, bellekte ardışık bir şekilde tutulduğu için ona indeks numarasını vermeniz bir çarpma bir toplama işlemiyle 5. hücreye de aynı hızda ulaşır. 500.000. hücreye de aynı hızda ulaşır. Çünkü her ikisinde de yaptığı şey bir çarpma bir toplama işlemidir. Evet, bunu bellek üzerinde ifade etmek gerekirse bir dizi oluşturduğunuz zaman, bir dizi tanımladığınız zaman aslında arka arkaya gelen hücreler şeklinde bir yapı oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi normalde bir hücrenin yani siz işte int a dediğiniz zaman bu aslında a bu hücrenin ismi ve buraya a eşittir 100 dediğiniz zaman da buraya 100 değerini yerleştirirsiniz ve buranın da tabii ki yine bir adresi vardır. Bu bir hücre olduğu için A demek bunun ismi olduğu için direkt bu hücreyi temsil eder. Ama dizide birden çok hücre olduğu için ve sen aynı tanımlamayı işte mesela int sayılar 10 elemanlı bir dizi tanımladığın zaman şimdi bu sayılar ismi nereyi temsil edecek? Birden çok hücre var. Dolayısıyla tutulma mantığı bir dizinin bellekte aslında saklanma mantığı ilk elemanın adresidir. İlk hücrenin adresidir. Dolayısıyla sayılar dediğimiz şey aslında ilk hücrenin adresini göstermektedir. Sayılar ifadesi. Ve ilk hücrenin adresini gösterdiği için ve her hücre mesela bu int olduğu için 4 byte'lık yer kaplıyor her hücre. O zaman ben ilk eleman adresi işte kaçıncısını istiyor mesela 3. hücreyi istiyor. 3 çarpı 4 byte'da bir anda bir toplama bir çarpma işlemiyle istemiş olduğum hücreye anlık giderim. Anlık gitmesi aslında bu dizi veri yapısının en güçlü özelliğidir anlık erişim. Ama tabii ki indeks numarasını biliyorsan, elemanın nerede olduğunu bilmiyorsan mecbur birinci hücreden başlayarak sonuncu hücreye kadar arama işlemini sürdürmen gerekecek. Evet, şimdi burada bir basit örnek üzerinde gösterelim. Ben bir tane dizi tanımlamak istiyorum ve bu dizi aslında lokal bir dizi. Direkt fonksiyon içerisinde tanımlanmış. İşte 5, 10, 15 şeklinde elemanları da var. Burada dediğim gibi sayıların bir ilk eleman adresi olduğunu söylemiştik. İlk eleman adresi ise bu. O zaman demek ki ben bunu bir göstericiye atabilirim. P ismindeki göstericiye bunu atama yapabilirim. Çünkü ilk eleman adresi demiştik. Ve burada bu adrese gidip değeri yazdır dediğim zaman bunun çıktısına bir bakalım. Önce bir derliyorum bunu. Evet, gördüğünüz gibi ilk hücrenin adresini tuttuğu buradan belli. Çünkü P'nin o adresi git yazdır dediğim zaman 5 değerini yazdırmış oldu. Yani daha bir ifadeyle burada sayılar bulunmaktaydı. Daha sonra da bir P hücresi oluşturulmuş bellekte. Ve bu P hücresine sayıların bu hücrenin adresi yerleştiriyor. Dolayısıyla bu sayılar da aslında ilk hücreyi göstermeye başlıyor. Ve biz burada bu adrese git yıldız P dediğimiz zaman bu adrese git buradaki değeri yaz dediğim zaman ki burada 5 yazıyordu ekrana 5 yazıyor. Dolayısıyla ben mesela burada P'yi 1 arttırdığım zaman bu neyi arttırıyor aslında? Adresi 1 arttırıyor. Adresi 1 arttırdığı zaman bu sefer 10
elemanı gelecektir. Çünkü bir sonraki hücreye gitmiş oluyoruz. P buradaki adresin bir arttırılması demek bir sonraki hücreye git demektir. Bir 4 byte ekler aslında. Dolayısıyla burada artık burayı gösterecektir. Ve oradaki değer de 10'du. 10 değerini ekrana yazıyor. Şimdi lokal bir dizinin, mesela bu lokal bir dizidir. Mesela dizinin uzunluğunun bulunması aslında C++'da önemli bir problem. Lokal bir dizinin uzunluğu bulunabilir mi? Evet, lokal bir dizinin uzunluğu bulunabilir. Yani ben burada mesela bunun uzunluğunu bulabilmek için şöyle bir yöntem izleyebilirim. Sayıların toplam uzunluğunu alırım, sayıların toplam uzunluğu ki bu 3 tane 4 byte olduğu için 12 byte'lık bir uzunluk gelecektir. Ama ben bunu neye bölmem lazım? Her bir hücrenin uzunluğuna, yani 4 byte'e bölmem gerekiyor. Bu da yani her bir hücre int türünden olduğu için bunu böldüğüm zaman bu şekilde uzunluğu elde ederim. Evet, burada yine derleyip çalıştırdığımız zaman uzunluk 3 gelecektir. Lokal bir dizinin uzunluğu bulunabilir. Ama aynı olayı ben mesela burada bir fonksiyona taşıdığımı düşünün. Yani bu fonksiyonun görevi gelen dizinin uzunluğunu döndürmek olsun. İşte şu şekilde normalde dizi diyelim. Yani ilk eleman adresi olduğu için aslında bu şekilde de tanımlanabilir. Bu şekilde de, çünkü ilk eleman adresi zaten. İlk eleman adresi gidiyor sadece. Bir fonksiyona dizinin tamamı gönderilemez. Çünkü sayılar dediğimiz burada tuttuğumuz şey nedir? İlk eleman adresidir. Sen bunu fonksiyona gönderdiğin zaman aslında gönderdiğin şey nedir? İlk eleman adresini gönderiyorsun. Bir fonksiyon sana bir diziyi komple gönderemez. Bir fonksiyona da sen bir diziyi komple gönderemezsin. Çünkü öyle bir isimlendirme şekli bulunmuyor. Bu şekilde diyelim mesela ve burada aynı olayı burada yapmaya çalışalım. Yani bu uzunluk işte bu şekilde dediğimiz zaman evet, burada tabii uyarı verecektir hani bunu bu şekilde tanımladığımız için. Ama hani diyelim ki acaba burada böyle döndürebilir mi uzunluğu? Ve sayılar dizisini gönderiyorum fonksiyona. Bu da dizinin bir fonksiyona gidemeyeceğini aslında gösteriyor. Ne gidiyor? Sadece ilk eleman adresi gidiyor. Evet, buradaki ismi de değiştirelim. Şimdi bunun ne döndüreceğine bir bakalım. Evet, hata yok ama uyarı var. Çünkü burada aslında yani bu şekilde dizi tanımlıyorsan buraya içeriğine direkt sayıyı yazman gerekiyor. Bu da sıkıntı. Dolayısıyla burada aslında pointer olarak almamız gerekir ve uzunluğu almaya çalıştığında ise zaten bir değeri gelecektir ki yanlış bir değer geldi. Hani bu uyarı da olmasın diyorsak buraya pointer şeklinde yapalım ama tabii ki değişen bir şey olmayacaktır. Uzunluğu getiremeyecektir. Gördüğünüz gibi uzunluk 1. Çünkü buradaki aslında 4'ü 4'e bölüyor. Çünkü adres bu. Bir adresin uzunluğu, int pointer'ın uzunluğu 4'tür. 4 bölü 4 bir değeri geliyor. Onun için biz eğer bir lokal bir dizi, evet, uzunluğu bulabiliriz ama bir fonksiyonlar arasında dolaşacak olan bir dizinin uzunluğu bulamayacağımız için böyle bir durumda bize ne gelmesi gerekiyor parantez içerisinde? Bir de ekstradan uzunluğunun gelmesi gerekiyor. Şimdi buradaki örnek derlenme anındaki dizinin uzunluğunun belirlenmesidir. Çünkü burada ben biliyorum yani bu 3 elemanlı. Ya da bunu silersiniz mesela, direkt şöyle de yapabilirsiniz. Mesela 30 dersiniz. Bilirsiniz ki bu 30 elemanlıdır. Bu derleme anında bellidir. Bir de çalışma anında bazı durumlarda ben çalışma anında dizinin uzunluğunu oluşturmak isteyebilirim. Mesela kullanıcıdan aldığımızı düşünelim bunu. Bu uzunluk ifadesini. İşte dizi uzunluğu. Ve bir tane bir fonksiyon yazalım. Diziyi oluşturacak ve bize sıfırlayacak bütün değerlerini. Çünkü C++ sizin yerinize indeksleri değerlerine bir değer atamaz. Dolayısıyla ne olacaktır? Anlamsız değerler olmaması adına sıfırlamasını istiyorum. Yani dizi oluştur sıfırla diye bir fonksiyon yazacağım ve burada uzunluğu göndereceğim ona. Uzunluk.
Ve bu çalışma anında boyutunun belirlenen bir diziye örnek olacak ve ben bunu nerede oluşturacağım aslında? Heap bellek bölgesinde oluşturacağım. Yani new ile oluşturacağım. Int mesela diyelim ki işte e, dizi diyelim eşittir new int ve buraya uzunluk diyorum. Daha sonra for döngüsüyle bunu sıfırlamam lazım. Bütün hücrelerinde dolaşıp i sıfırdan başlayacak, uzunluk kadar gidecek ve burada dizi i 0 diyeceğim. Ve daha sonra da döndüreceğim. Bakın döndürdüğüm şey nedir? Bir pointer yine. Çünkü diziyi komple döndüren bir oluşan dizinin ilk adresini döndürüyorum. Onun için heap bellek bölgesini oluşturuyoruz. Çünkü lokal bir dizi oluşturursanız lokal diziyi yok edecektir ve sen yok edilmiş bir dizinin ilk elemanın adresini döndürüyorsundur. Şimdi burada aslında olan olay nedir? Çalışma anı yığını, runtime stack ve heap bellek bölgesi. Çalışma anı yığınında bir dizi diye bir pointer oluşmuş 5. satırda ve burada işte kullanıcının gireceği kadar bir uzunlukta bir dizi oluşturacak ve ilk elemanın adresini gösterecek. Daha sonra bunların içerisine hepsine 0 yazacak ve bana bunun içerisindekini gönderiyor. İçerisinde ne var? İlk eleman adresi var. Daha sonra gönderdiği gibi burayı silecektir. Yani artık şurası olmayacaktır. Dolayısıyla buranın çöp olarak kalmaması için benim bu fonksiyonun döndürdüğü şeyi bir yere atamam lazım. İşte uzunluğu aldıktan sonra mesela int p'nin içerisine atayabiliriz. Bu fonksiyonu çağırıyorum ve kullanıcıdan almış olduğum uzunluk değerini gönderiyorum. Diyorum ki bana bir dizi oluştur ve dizinin ilk eleman adresini gönder. P'yi ona atıyorum p'yi ve mesela işte diyelim ki P demiştik. P'nin mesela 3. elemanını buraya yazdırmak istiyorum. İşte burada P'yi atadığımız için bu dizin içeriğini ne yapacaktır? Fonksiyon döndürdüğü zaman P'yi atacaktır. Artık P de burayı gösteriyor. Tabii ki bu şu ok kalmadı. Çünkü dizi dediğimiz şey lokal bir pointer'dır. O yok edilir. Ama heap'te oluşan dizinin kendisi yok edilmez. Onun ilk eleman adresi bana döndü. Ben de onu P'nin içerisine attım. Artık P de ilk elemanın adresini gösteriyor. Ve aynı şekilde buna erişebilirim. Ve buradan derlediğimiz zaman işte dizinin uzunluğu 15 dedim. Sıfırlamıştım bütün hepsinin içeriğini. Mesela 3. elemanı 0 olarak ekrana yazmış olduk. Dizilerin indeksi 0'dan başlar ve eleman sayısı -1'e kadar gider. Mesela burada 4 elemanlı bir dizi görüyorum. Dolayısıyla bu 0, 1, 2, 3 şeklinde eleman sayısı -1'e kadar en son hücrenin indeksi nedir? Eleman sayısı -1'dir. Ve bu şekilde biz diziye erişebiliriz. Şimdi dizi kopyalama işine gelelim. Şimdi normalde bir değişkeni mesela içeriğini x'in içerisinde 100 vardı ve ben y'nin içerisinde x'i kopyalamak istediğimde bu şekilde kopyalayabilirim. Niye? Direkt bir hücreden bahsediyoruz. Oyunun içeriğindeki 100'ü alır gider y'nin içerisine kopyalar. Ama diziden bahsettiğimiz zaman yani burada mesela işte bir P dizisi olsun ve bu P dizisi 10, 20, 30 değerlerini içeriyor. Ve ben bunu kopyalamak istiyorum. Şimdi bu şekilde işte R dizisi tanımlayıp bu da 3 elemanlı deyip buna R'yi P'ye atayamazsınız. Burada yapılan şey adres atamasıdır ve bu doğru bir şey oluşturmayacaktır. Bakın burada bu şekilde yaptığımız zaman mesela diyelim ki R'nin ikinci indeksi nedir? Buradaki 3. eleman aslında ikinci indeks. Bu şekilde bir atamada sıkıntı olacaktır. Yani bu ilk eleman adresi gibi düşünülüp mesela bu şekilde yapılabilir ama burada da yine ne olacaktır? Aslında P ve R aynı diziyi gösteriyor. Dolayısıyla bu bir dizi kopyalama değil. Sadece dizinin referans kopyalaması yani ilk hücreyi bir de bu da göstersin demektir ve bunu yani iade edileceği sırada herhangi birini kullanarak iade edebilirsiniz ki şu an bu heap'te oluşturulmamış. Dolayısıyla iade edilmesine gerek yok. Mesela burada heap'te oluşturulmuş ve kullanıldıktan sonra iade edilmesi lazım. O zaman bizim dizi kopyala örneğini yazabilmemiz için
Dizi kopyala. Ne gerekiyor bana? Bir kaynak dizisi gerekiyor. Yani nereden kopyalayacağım? Bunu ilk eleman adresi olarak aldım ve kaç uzunluğunda bunu da yine vermesi gerekiyor. Ve ben bunu artık kopyalayabilirim. İsmine mesela hedef derim yeni dizinin. İşte new int uzunluk dedik ve for döngüsü içerisinde bu hedef her bir hücreyi birer birer kopyalamamız lazım. Bu şekilde evet gerçek bir kopyalama yapmış oluruz ve hedefi de burada döndüreceğiz. Şimdi de deminki olaya baktığımız zaman mesela P dizisini ben kopyalayacağım ve R'nin içerisine atacağım. Yani o zaman burada dizi kopyala diyorum ve P'yi gönderiyorum. Uzunluğu da 3 elemandı. Artık mesela gidip buradan R'nin sıfırını değiştirirseniz P'nin sıfırı değişmemiş olacaktır. Çünkü iki farklı diziden bahsediyoruz burada. P'nin sıfırına bakalım. Ve iki tane dizi olduğu için ikisini de ayrı ayrı yani P heap'te oluşmadığı için sadece R'yi iade etmemiz yeterli. R heap'te oluştu çünkü. Evet derleyelim. Gördüğünüz gibi ben aslında R dizisinin ilk elemanını 100 yapmıştım ama P'nin ilk elemanı halen 10. Çünkü diziyi kopyaladık. Başka bir yere kopyaladık. P dizisi ayrı bir bölgede, R dizisi ayrı bir bölgede ve bu şekilde bir gerçek anlamda bir dizi kopyalamadan bahsedebiliriz. Şimdi dizi karşılaştırmasından bahsedelim. Dizi karşılaştırmasında da yapılan bazı hatalar var. Mesela bir de R dizisi tanımlayalım. Aynı içeriğe sahip R dizisi var. Bir de aynı içeriğe sahip P dizisi var. Ve ben bunları şöyle karşılaştırmak istiyorum. Evet, böyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum ve ne oluyor? Diziler eşit değil sonucunu alıyorum. Çünkü burada yaptığım şey referans karşılaştırması. Bakın bunun üzerinde gösterecek olursak P burada bir dizi oluşturmuşuz. Bir dizi daha oluşturmuşuz. Ve bunun içerisinde 10, 20 ve 30 var. Bunun içerisinde de 10, 20 ve 30 var. Ama P buradaki adresi gösteriyor. Yani P'nin içerisinde buranın adresi var. R'nin içerisinde de bu hücrenin adresi var. Sen burada yaptığın şey nedir? Adres karşılaştırmasıdır. Dolayısıyla ikisi aynı diziyi mi gösteriyor? Hayır göstermiyor. Dolayısıyla ekrana diziler eşit değil dedi. Ama burada bizim kastettiğimiz şey değer karşılaştırmasıysa bu doğru bir karşılaştırma değil. O zaman biz buraya mesela bir dizi dizi karşılaştır diye bir fonksiyon yazıyorum. True false döndürecek yani eşit veya değil şeklinde. Dolayısıyla iki tane dizi farklı uzunluklarda da olabilir. Onların hepsinin alınması gerekiyor. Yani dizi 1, uzunluk 1, yine dizi 2 ve uzunluk 2 şeklinde bunların alınması lazım. Ve ilk kontrol edeceğim şey nedir? Uzunluklar farklıysa zaten bunlar eşit olamaz. Yani değerleri eşit olamaz. O zaman eğer uzunluklar birbirine eşit değilse direkt false döndürebiliriz. Döngüyle tek tek hücreleri dolaşıp nasıl olsa eşit olduğunu artık kanaat getirdim. U1 U2'ye eşittir artık. Onun için herhangi birini U1'i kullanabiliriz. Ve her iki dizinin tek tek hücrelerini karşılaştırıp herhangi bir tanesinde eşit bulmazsam artık sona kadar gitmemize gerek yok. Eşit değildir diyebilirim. Çünkü bir tane eşit olmayan bulmuşumdur. İşte D2'nin indeksini kontrol ediyorum ve burada false döndürüyorum. Eğer bütün döngü sona kadar gittikten sonra hiçbir tane eşit olmayan bulamazsa demek ki hepsi eşittir. O zaman burada true döndürebiliriz. Şimdi demin olan olayı bu şekilde yaptığımız zaman işte dizi karşılaştır. P'yi gönderiyorum. Uzunluk 3. R'yi gönderiyorum. Uzunluk 3. Ve kaydettikten sonra derleyelim.
Evet, diziler eşit mesajını alır. Çünkü buradaki kastettiğimiz şey değerlerin karşılaştırılmasıdır. Evet, veri yapıları açısından oldukça önemli olan dizi veri yapısından önemli kısımlarından bahsetmeye çalıştım. Ve ilerleyen konularda da dizilere aslında sürekli atıfta bulunacağız. Dizileri sürekli kullanacağız. Dolayısıyla en çok temel bir veri yapısıdır ve aslında erişim hızı olarak da güçlü bir veri yapısıdır. Tabii ki bazı dezavantajları bulunmakta. İşte sınırlı uzunluğunun olması ve eğer indeksi bilmiyorsan tabii ki eleman eleman bakmak durumundasın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.